Merhaba, Yemek Okulumuza hoş geldiniz. Bugün biber salçası yapacağız ve biber salçası Yemek Okulu'nun okul misyonu için de çok önemli. Ayrıca bizim gibi şehir insanlarının köylerde yapılan o güzellikleri kendi şehir ortamında da yapabilmeyi görmesi ve onun da mutluluğunu aslında yaşayabilmesi için alternatif yollar üretiyoruz. Onun için de çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Umarım hoşunuza gider. Birkaç tane yolu tabii ki %98 falan, şimdi az sonra da yağmur yağacak gibi hava böyle gri gri bakıyor. Bu nemli havada da nasıl salça yapabiliriz göreceğiz. Malzemelerimiz gayet basit. Tencere var, biberimiz var. Acı biber de kullanacağız. Birazcık acı olsun istiyorum bu sefer salça. Bir tane böyle yuvarlak kap, ilistir. İlistir yoksa böyle yine bir tel de olabilir. Ama mukavemetli olması lazım. Bir de burada içi taş dolu bir çuval. Bir de boş bir çuvalımız var. O da burada. Bütün malzemeler aslında bu kadar ve dünyanın en lezzetli salçalarından bir tanesini yapacağız. Burada kapya biber de dedikleri büyük aslında salçalık biber. Bunlar bir de iyice etli olmaya başladılar. Bu biberi önce şöyle ortadan ikiye kesiyoruz. Şimdi bu kesince ortasında bir kısım var. Bunu isterseniz elle, isterseniz de bir kaşıkla bu bütün şeyleri alıyoruz. Şu kısmını da ayırıyorum. Ve böyle hafif vuruyorum. Tertemiz oluyor. Aynı şekilde burayı da. Hatta şöyle de yapabilirsiniz. İkinci bir biberde mesela biraz daha üstten kesip şöyle bir tanesini tertemiz çıkarıp kalanını böyle tepeden bıçakla alabilirsiniz. Bu da ikinci yöntem. Hangisinde daha rahat ediyorsanız. Bir de burada özellikle bunu seçtim size göstermek için. Arada biberlerde böyle çürükler olabiliyor. Bu çürük kısmı daha hızlı bozulmasına sebep olur. O yüzden bunları temizlemek lazım. Böyle mesela minik bir delicik var. Çok bir şey yokmuş gibi gözüküyor. Arkasını çeviriyorsunuz. Böyle yaralı bereli bir kısım var. Bunları da muhakkak almak lazım ki tadı böyle acımtırak olmasın. Bir de madem ev salçası yapıyoruz, o ev salçasının hani en kalitelisinden olmasında fayda var. Keza yine böyle ezik taraflar varsa bunları ayırıyoruz. Şimdi ben bu salçayı acı yapmak istiyorum. Bu biberleri hatta şimdi aşağıda Emre'lerden buldum. Daha evvel yoktu, ne yazık ki bunlar ithal biberler. Bir kısım taze acılığı için ama kuru vardı biberimiz. Şu an ben tencereye ondan attım. Onlar da bu arka taraftaki kuru biberlerden de içine attım ki böyle acısını güzelce diğer biberlere versin. Bunları böyle yaptıktan sonra tencereye güzel bir su koyuyoruz. Biberleri içine atıyoruz. Yarım saattir de kaynıyorlar. Şimdi yarım saat kaynayınca ne oluyor? Şöyle. Kabuk böyle ayrılmaya başlıyor. Bu istediğimiz şey. Bu kıvama kadar pişmesi lazım. Altını kapatıyorum. Bir kap alıyorum. Bu biberlerin suyu süzülmesi için ilistir alıyorum. Bu ilistirler de böyle 10 liraya 15 liraya falan böyle Üsküdar Çarşısı'nda, Kadıköy'de falan satılıyor. Ve direkt çuvalımı şöyle açıyorum. Keten. Tencereyi biraz daha yakına getiriyorum. Burada ne olur dikkatli olun. Ve biraz suyunu süzdürüyorum. Şöyle yerleştiriyorum. Burada yani tencerenin sağlam bastığından emin olun. Geçen gün biz işte domates püresi yaparken böyle bayağı 150 kilo falan Burak az kalsın kendini haşlıyordu. Dikkatli olmak önemli. Ne kadar yıldır bu işi yapsanız da. Aslında bunun için yapıyoruz. Biberler bir parça pişmiş ve kendi şeyinden, kabuğundan ayrılabilecek hale gelmesi için. Bu arada malzemelerde bir şey saymayı unuttuğumu fark ettim. O da kıyma makinesi. Onu da şimdi birazdan göstereceğim. Şimdi bu acı biberlerde kuruydu biliyorsunuz. Ama suyu görüp iyice içine çekince sanki taze görünümüne kavuştular bile. Tamam, bu son dipte kalanlarda acıları da alıyorum. En son acıları da ekliyorum. Şimdi farklı farklı salça yapma yöntemleri var. Kimisi bu işlemi hiç yapmadan da yapabiliyor. Ama biz dediğim gibi bunu şehir ortamında ve evdeki koşullarla yapmak için ürettiğimiz bir yöntem. Şimdi böyle yavaş yavaş süzülmeye başladı bile.
Burada aklınızda olsun, bu çuvalları yıkarken de düz sabundan başka hiçbir şey kullanmayın. Hatta onu bile çok gerekmedikçe kullanmayın. Şimdi böyle kapattım. Ve bunun üzerine bu taşı yerleştiriyorum. Bunu böyle bastırdıkça zaten sesini duyuyor musunuz bilmiyorum. Şır 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 suları akacak. Bu tercihen bir gece ama hem biberimiz az diye hem de vaktimiz az diye şu an aşağı yukarı sabah saat 10 gibi akşamüstü açıp salçanın tamamını yapacağız. Yani bir gün içinde 5 kilo biberden salça yapmış olacağız. Bir de 5 kilo biberden ne kadar çıkar derseniz yaklaşık yani domates daha nankördür diyeyim ya da daha az bereketlidir daha doğrusu. Biberin de cinsine bağlı olarak 1,5 kilo ila 2 kiloya yakın bile zorlarsak salça çıkacak. Şimdi böyle tatlı tatlı beklesin. Yaklaşık dediğim gibi tercihen bir gece, olamıyorsa 7-8 saat bekleyecek, sonra salçamıza devam edeceğiz. Akşama kadar süzdürdük kendilerini. Taşlarımızı alıyorum. Şöyle hop. Biberler zavallım ezim ezim oldular. Çıkan suyu da şöyle göstereyim. Böyle metalik, enteresan kokan bir su oldu. Şimdi bunu yavaş yavaş şöyle çevire çevire ekliyorum. Şimdi bu kıyma makinesi çevirdikçe yavaş yavaş gelecek ve hatta bu dişlerin arasında da kabukları kalacak. Evet, bu şehir salçası olduğu için rengi bayağı bu parlaklıkta da neredeyse kalacak. Bunu böyle tabii daha bol bol da yapıp türkü söyleyerek böyle aile fertleriyle de yapabilirsiniz. Domates salçasına göre biber salçası bayağı da bereketli olacak. Biraz Yağız, biraz Burak da yardım edince yaklaşık 5 dakikada bitti. Bittiğini nereden anlıyoruz? Çevirip çevirip böyle artık hava çıkmaya başladığı zaman tamamdır. Şu kalan da ziyan olmasın. Burada bence bir 2 kilo, hatta bir tık bile daha fazla olabilir şu anki salça. Bu aşamada aslında güzel olanı damda kurutmak. Ama tabii ki öyle olmuyor. Dolayısıyla İstanbul ve halleri birazcık zeytinyağı koyuyorum tencereye. Sonra bu güzel karışımı direkt içine atıyorum. Acılığını da aslında bayağı merak ediyorum şu an. Ve tahta kaşıkla karıştırarak pişirmeye başlıyorum. Domatese göre aslında bu biraz daha koyu olacak ve daha tuzlu da olacak aslında. Burada önemli olan hepsinin bakterilerin öldüğü 85 derecenin üzerine çıkmış olması bütün içinin. Kıvam olarak da şöyle, normalde alışık olduğum satın alma salçalardan biraz daha sulu olacak. Puf 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 etmeye başladı, göbek atmaya başladı. 85'in üstüne çıktığından emin olmamız lazım ki şu an daha orada değiliz. Oraya çıkınca tuzunu ekleyeceğim. Tuzun her tarafına karıştığına emin olduktan sonra kavanozlayabilirim. Burada devamlı karıştırmak önemli. Derecesine bakıyorum şu an. Daha 61 derecelerde. Bayağı 90 derecelere çıktı. Artık tamamdır. Tuzunu koyup tadına bakabilirim. Şöyle bir kere 1-2 tatlı kaşığı kadar koyuyorum. Biraz daha ekleyeceğim ama şöyle bir önce onu karıştıracağım. Bayağı acı. 23 tane küçük kırmızı biber koyarsam böyle olur. Daha tuz tadı neredeyse hiç yok. 2 tatlı kaşığı kadar daha koyuyorum. Bu biberin maharetine göre değişeceği için tam bir ölçü vermek istemiyorum. Şu an 2 çorba kaşığı oldu. Yani 2 tatlı kaşığı bir çorba kaşığı ediyor gibi düşünürsek 2 çorba kaşığı kadar oldu. Yediğinizde böyle olması gerekten biraz daha tuzlu gelmesi lazım. Tam doğru ölçü o. Başkaları böyle çok uzun süre kalsın vesaire diyerekten tuzu basıyorlar. Hiç öyle bir şeye gerek yok. Evde yapın. Bizim burada böyle ne kadar uzun gider diye beklettiğimiz her 6 ayda bir de bir tane açtığımız mesela salçalarımız var. 3 yıl evvel yapılmış. Hala canavar gibiler. Hiç öyle bir şeye gerek yok. Yerleştirirken altta böyle yine hava boşluklarının kalmaması için çaba gösteriyorum. Şöyle hala sıcağı üstündeyken ki
havadan fazla bakteri alamasın, hala yaşamasınlar. Kavanozları sterilize etmiştik. Onu eğer izlemediyseniz domates püre domatesimiz var tarif olarak. O tariften izleyebilirsiniz. Şimdi ağzına kadar doldurdum. Doldurduktan sonra yine havayla temasını kesmek için hala sıcakken üzerine zeytinyağını koyuyorum. Kapağını kapatıyorum sıcak sıcak. Burada belki bir erkekten yardım alabilirim. Biber salçası yapmak da işte bu kadar kolay. Bu tencerede bir tane daha var. Onu da şimdi koyacağız. Ben bir de ekibe acıko sözü verdim. Biraz acı bir acıko olacak. Onu da bir sonraki videoda izleyebilirsiniz. Eğer hoşunuza gittiyse, kanalımıza abone değilseniz ne olur abone olun. Ve de beğendim diye buton var ya, ona da basarsanız bizim daha çok insan tarafından fark edilmemizi sağlayabilirsiniz. Her şey için çok teşekkürler. Hepimize afiyet olsun.